Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu önümde görmüş olduğunuz bileklik modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bilekliklerimize şöyle bir göz atalım hemen. Şöyle bir elime giyeyim bilekliğimi. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Son zamanların en trend modeli. Hele şu uç kısmındaki dantel detayı harika gözüküyor arkadaşlar. Bakın gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de böyle beğenirsiniz. Kullanmış olduğum ip de böyle pullu, simli bir ip kullandım. İçinde pullu bir ip, kendinden pullu bir ip. Markasını yazarım açıklama kısmına. Koton içerikli pullu bir ip kullandım arkadaşlar. Ve kesinlikle o kadar güzel ayrı bir hava kattı ki şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Eldivenlerinizi çıkarırken de mümkünse buradan değil şöyle ikisini bir tutarak çıkarın ki deforme olmasın şu ortasındaki eklemiş olduğumuz kısım. Şimdi böyle eldivenlerimizi bakın böyle rengarenk çalıştım. Şöyle siyah beyazında çalıştım. O da çok güzel oldu. Gri beyazını çalıştım. Gerçekten her renge ayrı güzel. Bunları da yine simli bir iple yaptım. Bebe yünüyle, simli bebe yünüyle yaptım. Elinizde hangi renkler, hangi ip varsa onunla yapabilirsiniz. Her şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle koyalım. Bakın bunlara uygun olarak da şöyle bir boyunluk da hazırladım. Bu boyunluğun da yine videosu kanalımda mevcut. Açıklama kısmında bunu da linkini ekleyeceğim. Bunu da yine aynı iplikle yaparak tam bir takım hazırladım ve gerçekten çok şık. Dediğim gibi son zamanların en trend modelleri bu boyunluk ve bileklikler kesinlikle yapın ve bir o kadar da kolay arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği modeller. Bilekliklerime gelecek olursak bilekliklerimizde önce bu şeriti hazırlamış oldum. Videomun içerisinde şeritin boyunu, kaç sıra olduğunu ve kaç santim olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Daha sonrasında da dikip dantel kısmına geçiyoruz ve şuradaki fiyonklarımızda da sonlandırıyoruz arkadaşlar bilekliğimizi. Malzemem koton içerikli bir ip kullandım. Bileklik kısmında böyle pullu bir ip kullandım. Açıklama kısmına yazacağım. Yarım yumaktan çıktı arkadaşlar. 200 metrelik bir ipti. Yarısını kullanmış oldum bilekliklerimde. Uç kısmında da yine koton içerikli düz krem bir renk kullandım. Buna uygun olsun diye böyle krem renk tercih ettim. Siz istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Bakın bu rengi de ayrı güzel kesinlikle. Şöyle de koyayım. Evet. Tığ olarak da bu eldivenlerimizde tığ olarak da burada 3 milimlik bir tığ kullandım. Bilek kısmında şu kısmında 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Dantel kısmında da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de destek olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok video demek. Her güne yeni bir video gelmesini istiyorsanız eğer bol bol yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağız. Ben toplamda 35 tane zincir çekeceğim. Zincirimin boyutu 15 santimlik gibi bir ölçüm olacak bilekliğimin boyutu. Eğer siz daha hani uzun isterseniz bilekliğinizi daha fazla sayıda zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi ben 1, 2, 3 çok sıkı zincirler çekmeyin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34 ve 35. 35 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen bakın şöyle bu değil hemen şu yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunun üzerine 34 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Her bir ilmeğime birer tane sık iğne yapıyorum bakın. Bu şekilde. Her bir ilmeğime birer tane sık iğne olacak. Toplamda 34 tane sık iğnem olacak. Dediğim gibi benim için uzunluğu yeterli bir uzunluk. Şu anda yapmış olduğumuz kısım şu şekilde uzunluk kısmı arkadaşlar.
Bu uzunluğu istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Daha da uzun yapabilirsiniz. Benimkisi 15 santimlik bir ölçü. Şimdi 34 tane sık iğnemizi yapalım. Bakalım kaç tane yaptık? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14, 15, 16, 7, 2, 33 ve 34. Evet, 34 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Şu şekilde gözüküyor. Şu arpalar buradan gözüküyor. Hemen şöyle giriyorum. Bakın arka kanadından normalde ilmeklerimiz böyle. Böyle batmıyoruz. Şöyle orta noktasını tutuyorum ve şuradan arka kanadından alıyorum. 1, 2, hepsinin arka kanadından alıyorum. 34 tane sık iğnem olacak yine. Sık iğne yapıyoruz bakın. 3, 4, 5, 6, 7. Hepsinin arka kanadından alarak ilerliyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sondakini de yapıyorum. 34. Evet, arka kanatlarından alarak ilerledik. Döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Ve yine arka kanatlarından alarak sık iğneler yapıyorum. Bakın yine arka kanatlarından alarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu eldivenimiz boyunca, bilekliğimiz boyunca daha doğrusu hep arka kanatlarından alarak bütün sıraları tamamlayacağım. Modelimiz bu şekilde. Bakın hep de sayın 34 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Eksiltme, artırma yapmayalım. Bakın arka kanatlarından alarak ilerliyorum. Şimdi kaç sıra yapacağız? Yapalım. Kaç sıra olmuş? Kaç santim olmuş? Ona göre yine sizlerle paylaşacağım. Bitirelim. Bakın. Şöyle de bir görüntü olmuş olacak. Yine bütün sıraları arka kanatlarından alarak devam edeceğiz. Bitirip gelelim.
Şeritimi hazırladım. Bitirirken de şöyle uzunca bir ip keserek bitirdim arkadaşlar. Bu iple dikişimizi yapacağız. 16 santimlik uzunluğum, şöyle 16 santimlik, yani şöyle bileğime gelecek şekilde tam hani ölçeceksiniz bileğinizi, kaç santimse ona göre öreceksiniz arkadaşlar. Toplamda 33 sıra denk gelmiş oldu. Benim 16 santime 33 sıra denk gelmiş oldu. Şimdi bunu iğneye takıyoruz ve dikimini sizlerle paylaşacağım. Evet. Şimdi öncelikle en sonda 12 tane sık iğne ayırmamız gerekiyor. Şu açıklığımız 12 sık iğne. Hemen oraya da bir işaretleyici takalım. 12 tane. Şöyle öncelikle bunları şöyle bir birleştirelim. Evet. Şöyle birleştiriyoruz. Ve şu en sondan, bakın ipim burada. Şuradan 12 tane ayıracağım. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Tığımı çıkardım. Buradan da yine 12 tane sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen şöyle buradan da işaretleyicimi takıyorum. Bu kısmı dikmeyeceğiz. Evet, burayı ayırmış olduk. Buraya kadar olan yeri dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi yakınlaştıralım. İpimiz bu tarafta. Hemen bu karşıdaki ilmeğime alıyorum ipimi. Şöyle biraz simli bir ip olduğu için de maalesef dikerken birazcık beni zorlayacak gibi duruyor. Evet, şimdi bakın bu tarafta ipim. Karşı tarafa geçiyorum. Ve aynı yerden tekrar bir dikiş sağlıyorum burada. Evet. Şimdi sırayla yine diğer tarafa geçiyorum. Sıradaki bakın ilmeğimi şöyle göstereyim. İlmeklerden alıyoruz. Bir buradaki ilmekten, bir de buradaki ilmekten alıyorum ve çekiyorum. İpim bu tarafta. Ben diğer tarafa geçiyorum. Şöyle ilmekten alıyorum. Bir tane de bu ilmekten alıyorum. Ve çıkarıyorum. Biraz sıkıştırıyoruz. Bakın yine ipim bu tarafta. Buradan alıyorum. Bir de bu ilmekten alıyorum. Ve çekiyorum. Yine ipim bu tarafta. Şöyle ipim bu tarafta. Bir bu ilmekten alıyorum. Bir bu taraftaki ilmekten alıyorum. Ve çekiyorum. İpim bu tarafta. Ben diğer taraftan alıyorum. Böyle bu taraftan. Ve çekiyorum. Dikişimizi bu şekilde sağlıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde dikerek ilmeğimizi tam alıyoruz. Yarım almayın. Ve karşılıklı ilmeklerden alın ki ilmekleriniz eksik gelmesin. Evet, maalesef simli ip kullanınca pullu böyle dikimi birazcık zor oluyor. Pulunu ayırdım ama dikerken pullara denk geliyor. Evet.
Şu işaretlediğim yere kadar gelelim. Burayı işaretlemiştik. Bakın işaretlediğim yere kadar geldim. İşaretlediğim yeri yapmıyorum. En son yapmış olduğumuz yere bir kere daha düğüm atıyorum. Şöyle bir kez daha düğüm atıyorum. Şunu da artık buradan çıkarabilirim. Şimdi döndürüyorum. Düğüm attım. Şöyle iç kısımda bunu iğne ile aşağıya doğru ilmeklerin arasından yürüteceğim. Evet. Tamamdır. Şimdi kesebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın. Birleştirmiş olduk. Şimdi dantel kısmının örümüne geçelim. Şuradaki ipimi de bir gizleyeyim şurada. Bu dantel kısmına geçeceğiz. Bunun için öncelikle şöyle katlıyoruz. Katladım. Bakın şöyle bir sıra üstündeyim. Katladığımda ilmeklerimizi buradan alacağız. Önce tığımı alayım. Düz bir ip kullanıyorum burada. Krem renkli bir ip kullandım arkadaşlar. Hemen şimdi bakın şuranın hemen üzerinde ilmeklerimiz var. Buradan başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Gözüküyor zaten. Hemen şunun üstünde şöyle katladığımızda hemen bunun üzerindeki bu ilmekten alıyorum. Bir düğüm atalım. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi benim elim şu kısım birazcık kemikli olduğu için burada araya da batacağım arkadaşlar. Şimdi eğer eliniz ince ise, kemikli değilse yapacağınız işlem şuradaki bütün ilmeklere batmak. Bakın direkt şunun üzerinde, yani şu sıranın hemen zaten şunlar belli oluyor. Hemen bunun üzerindeki ilmeğe batmak. Bütün sıralarda aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Ama benim elim kemikli. Ben o şekilde yaptığımda bu kısım dar geliyor benim elime. O yüzden ne yapıyorum? Kemikli eller için de yine bu açıklamam. Buraya değil de şöyle yan kısmında ortada, yani iki sıranın ortasındaki sıraya bağladığım yer, ilmeği almam gereken yer, ben şu ortadan bir ilmek alıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bakın ipimi doluyorum bir kere. Buraya batıyorum. Bir çıktım. Tığımda 3 tane var. 2 çıktım. 2 çıktım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi burada bunu atladım. Yanındakini. Bakın normalde buna batmamız gerekiyor. Düz olduğunda, ama benim elim kemikli olduğu için bunu atlıyorum. Yanındakinden ilmeğimi alıyorum. Eliniz kemikli değilse o gösterdiğim yerlere batarak ilerleyin arkadaşlar. Üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle üçlü trabzanı tekrar göstereyim. Hızlı geçtim, kusura bakmayın. İpimi bir kere doluyorum. Buna batıyorum. Aldım. Şimdi bir taneye çıkıyorum. Tığımda 3 tane var. 2 tane çıktım. 2 tane çıktım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve artık aynı şekilde, yani şuraların başına batarak örmeye geçebilirim. Burada bir tane artırmış oluyorum böylelikle. Hemen bakın buraya şu ilmeğimin, yani şu sıramın hemen üzerindeki noktadan alıyorum ilmeğimi. Bir tane çıkardım. 2 tane çıkardım. 2 tane çıkardım. Evet. Şimdi bir tane de son da artırınca benim elime denk gelecek. Siz yaparsınız. Yaptıktan sonra yine hani elinize dar geliyorsa buralarda yine bir tane daha aynı yaptığım şekilde bir artırma
yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane de zincir çekebilirsiniz. Eliniz ince ise benim elim kemikli olduğu için kendime göre hani bu şekilde yapıyorum ve çok daha da iyi oluyor arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman. Şimdi hemen bakın yine bu sıranın üzerindekine batıyorum. Önce 1 çıkarıyorum, 2 çıkarıyorum ve 2 çıkarıyorum. 1, 2 zincir. Yine bu sıramın üstündekine ilmeğimden alıyorum. Şöyle 1 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bir kere doluyoruz, 3 kere de çıkıyoruz. İpimi doluyorum. Yine batıyorum. 1 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. 2 tane zincir çektim. Ve yine sıramın üzerindeki ilmekten alıyorum. 1 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. Ve 2 zincir. Sanırım hani ilmeğimizi alacağımız yeri anlamış olduk. Hep 3 kere de çıkıyoruz. Bu dantel kısmının örümünde hep üçlü trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Hep 2 zincirle. Ve üçlü trabzanla geliyorum. Burada yine artırma yapacağız bir tane. Şimdi öncelikle bir bakalım kaç tane kutucuğumuz olmuş. Şu diğer eldivene bir bakmak istiyorum kaç tane olduğuna. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane kutucuk olmuş orada. Bunda kaç tane oldu bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Şimdi burada bir artırma yapıyoruz. 16. Şöyle bakın. Yine aradan bir ilmek alıyorum. Burada aradan bir ilmek alıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Normalde burada birleştirmemiz gerekiyordu. Hem bu arasının çok açık kalmaması için hem de bir tane artırıp elimize uygun yapabilmemiz için de bu şekilde aradan bir ilmek alarak yaptım. Şimdi birleştiriyorum. Evet. Şimdi yuvamın içerisine kaydırmayla giriyorum. Hiç zincir çekmedim. Kaydırmayla girdim. 6 tane zincir çekeceğim yine. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi doluyorum. Ve buraya şu yuvamın içerisine yani girmiş olduğum yuvamın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine değil. Bakın buraya değil. Onun yanındakine bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bu dantel kısmı boyunca hep üçlü trabzan yapılacak. Bunu da unutmayalım. 2 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. 3 kere de çıkıyoruz. 2 zincir ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. Onun yanındakine geçiyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum.
ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkinciye üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine bu aralardaki bir zincirleri de çekme sebebim yine dar olmasın diye arkadaşlar. Birkaç tane yaptım. En iyi çözümü bu şekilde kendime göre uyarlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 zincir ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye üçlü trabzan. 2 zincir ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve birleştiriyorum. Evet. Şimdi tekrar hiç zincir çekmedim. Yuvamın içerisine girdim ve kaydırmayla bunu buraya bağladım. 6 tane zincir çekiyoruz yine. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bakın burada V'ler oluştu. Bu V'lerin içerisine artık çalışmalarımızı yapacağız. Hemen bu V'nin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar aynı yere bir tane üçlü trabzan yaptım. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. İpimi doluyorum. Yandakine geçtim. Yandaki V'ye geçtim. Bakın V burada. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Bu V'min içerisine de yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yanındakine geçtim. V'ye. Hep V'lerin içinde işlem yapıyoruz artık. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tüm V'lerin içine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aradaki bir zincirleri de unutmayalım. O aradaki bir zincirler bu sıradan sonra olmayacak. Çünkü zaten hani bu sıradan sonra artırmaya geçeceğiz. Artık bu kısım sıkılaşmayacak, genişleyecek. Dediğim gibi çok eldiven denedim. Bu kısmı çok yaptım, söktüm. En son bu şekilde çok daha iyi oldu. Yani en azından benim elime bu şekilde daha iyi oldu. Siz de yaparak zaten kendinize en uygun olanı bulacaksınız. Şimdi hemen bir tane zincir çektim ve buradaki zincirimle birlikte birleştiriyorum. Ve yuvamın içerisine tekrar kaydırmayla girdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Artık artırmalara geçiyoruz. Bu V'lerin içine artırma kısımlarına geçiyoruz. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmiyoruz. Artık buradan sonra zincir yok. Geldim bu V'nin içerisine. V'min içerisine 2 tane üçlü trabzan yapacağım. İki trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şu V'ye geliyorum. V'nin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar.
Pardon. Bu dantel kısmı boyunca hep üçlü trabzan yapacağız. Dilim sürüşebilir. İkili trabzan diyebilirim. Siz üçlü trabzan yapın arkadaşlar. Yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bu diğer V'ye geliyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda birleşimimizi yapıyoruz. Bakın şuradaki 3 tane çekmiş olduğum zincirimle birlikte birleşimimi yapıyorum. Yine yuvamın içerisine giriyorum. Kaydırmayla kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirim dahil. Şimdi birinci zincirim bir tane trabzan. Hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 tane. 1 2 3. İpimi doluyorum. Buraya geldik. Bakın buradaki V kısmına geldik. Buraya da yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. 2 3. İpimi doluyorum. Ve bu kısma geliyoruz yine. Buraya da yine 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 3, 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bütün V'lerin içerisine bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundayım. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. Hemen onun üst noktasıyla birleştiriyorum. Zincir çekmiyorum, ipimi dolamıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum buraya. Kaydırıyorum ve yuvamın içerisine de batırarak, kaydırarak yuvamın içerisine kadar geldim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya altta 3 tane trabzan yapmıştık. Burada da 4 trabzan yapacağız. 4 tane zincirimi sayıyorum. 1 üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4. 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Buraya geldim. Buraya da yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. 2 zincir ve aynı yere 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Buraya geldim. Yine buraya da bu orta noktaya da 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine bu 3 tane zincirimin üzerine kaydırmayla bağladım. Her bir ilmeğime batıyorum, kaydırıyorum. Batıyorum, kaydırıyorum. Yuvamın içerisine gelene kadar kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada söylemek istediğim bir şey var. Şimdi bakın ben bunu şöyle göstereyim. Son 1 2 3 4 trabzan
Üzerine bir sıra daha yaptım. Yine bunu da yine aynı şekilde yapacağım. Daha öncesinde kızım için hazırlamıştım böyle. Şöyle göstereyim. Eğer hani daha küçük, daha dar, yani santim olarak hani daha ince, küçük çocuklara hazırlıyorsanız bu sırada isterseniz bitirebilirsiniz. Eğer daha uzun olmasını istemiyorsanız bu sırada bitirebilirsiniz. Bu dörtlü sırada kaydırmayı yapmadan direkt ipinizi keserek bitirebilirsiniz. Ben o şekilde bunu yaptım. Kızım uzun istemediği için ve ipim birazcık daha kalın olduğu için bu şekilde yaptım. Bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ben size yine son sırayı da göstereyim. Kendim için hazırladığımda son sıramızı, şu an göstereceğim sırayı yaptım arkadaşlar. O kısmı da yine paylaşayım. Evet, şimdi 3 tane zincir çektim. Buraya da yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Aslında aynı alttakinin devamını yapıyoruz. Değişiklik yok. 3, 4. 4 trabzan yaptım zincirimle birlikte. 3 tane zincir çekiyorum burada. Batıyorum ve tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Dört tane üçlü trabzan yaptık. İpimi doladım. Yandaki, bakın buraya geldim bu kısma. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde hazırlayacağız ve sıranın sonunda bitireceğiz bilekliğimizi. Şuradaki fiyonk kısmına geçeceğiz. Bunun yapımına geçeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada şu 3 tane zincir çekmiştik. Hemen onun tepe noktasını birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Eldivenimizin dantel kısmını da hazırlamış olduk. Şimdi şöyle iç kısımda ister iğne yardımıyla ister tığ yardımıyla şöyle ilmeklerin aralarından ipimizi gizleyeceğiz. Sağlam olması için bir tane de geri döndüm. Evet. Bakın şu şekilde eldivenimiz tamamlandı. Şimdi şu fiyonk kısmını nasıl yaptığımı söyleyeyim. İsterseniz buraya boncuk takabilirsiniz. Hazır fiyonklar, kurdeleden hazır fiyonklar yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu kısmı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimde boncuk olmadığı için böyle fiyonk yaptım. Şöyle ipimizi, bakın şu kısmını şöyle uzunca bir ip bırakıyoruz. Başlamadan önce şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Zincir çekeceğiz. Uzunca bir ip bıraktım. Alıyorum. Şimdi öncelikle ilk zincirimizi yaptık. Şu uzunca bırakmış olduğum alttaki ipim var. Bakın şu uzunca bırakmış olduğum alttaki ipim var. Tığımı önce ondan döndürdüm. Şöyle ipimi elimle de tutuyorum. Üsttekinden alıyorum. İkisinin içinden çıkardım. Elim, bakın baş parmaklarımla alttaki ipi tutuyorum. Tığımı önce onun üzerinden geçirdim. Şu kısmı şöyle tutuyorum. İçinden çıkardım. Tığımı önce alttakinin içinden geçiyorum. Bakın alttakini tam iki ipin ortasından giriyorum. Şu şekilde doluyorum başına. Ve içinden çıkarıyorum. Bu şekilde 55 tane olana kadar yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bunu yapamazsanız normal zincir çekin. Bakın oldukça yavaş bir şekilde göstermeye çalışıyorum.
Bakın bunu tutuyorum. Doladım. Ne yapıyorum? Bir nevi üzerinde dolamış oluyorum. Bu ipimi tığımın üzerine dolamış oluyorum. Bakın. Tam bir kordon olmuş oldu. Şimdi 55 tane olana kadar yapalım. Evet, şimdi şöyle ipimizi 55 tane yaptıktan sonra bakın ipimizi şöyle birazcık uzun kestim. Şu alttaki ipimi de kesiyorum. İyice çekiyorum ve burada bir tane düğüm yapıyorum. Bir tane daha düğüm yapacağım. Evet. Daha sonrasında şunları kesip çakmakla yakacağız arkadaşlar. Şimdi bunları keselim. Şöyle iyice dibinden kesiyorum. Şöyle çakmakla yakıyorum onu. Birleştiriyorum. Biraz siyahlık olunca şöyle kesiyorum çakmakla, makasla. O siyahlıklarını yok etmek için. Evet. Evet, şimdi fiyongumuzu yapalım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Yani sizin daha kolay yapma şekliniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde yapacağım. Şöyle iki ucunu tabii biraz küçük olduğu için zorlanabiliriz. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. İçinden çıkaracağım. Evet. Şimdi düzenleyelim. Bu kısmı da düzenleyelim. Evet, düzenledim. Ve fiyongumuz bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi bu fiyongumuzu tam şöyle buraya ister dikeceğiz, istersek yapıştıracağız arkadaşlar. Ben yapıştıracağım silikonla, sıcak silikonla yapıştırıp gelelim. Evet, eldivenlerimizi tamamladık. Bu şekilde bunları da yapıştırdım arkadaşlar. Dediğim gibi siz isterseniz dikebilirsiniz. Ben yapıştırdım sıcak silikonla ve böylelikle tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık oldular. Şöyle diğerlerini de yanlarına göstereyim. Bakın çok güzel. Böyle 3 çift rengarenk eldivenimiz oldu. Şu siyahlara da ayrı bayıldım. Gerçekten bunlar da çok güzel oldular. Böyle simli bir ip kullandım bunlarda da. Ve çok şık, çok güzel. Tam böyle son moda, trend bir model oldu. Şöyle koyalım. Eldivenlerimizin yanına da böyle bir boyunluk çok güzel yakışır. Bunun da yine videosunu kanalımda yayınladım. Eldivenlerin alt kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Hemen böyle sabahtan kalkın. Örün ve öğleden sonra çıkın şeklinde bir takım oldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah kolay bir şekilde yapabilmişsinizdir. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.